Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İpek Canbulat, astrolojinin prensesi, ünlülerin astroloğu İpek Canbulat Kıbrıs'tan biraz evvel aşağıda ünlülerle beraberdi. Oyun salonunda kim var, kim yok hepsini bir kenara not Tövbe ya. etti ve yukarı çıktı yayın için. Ama kimseyi de anlatmıyor. Ayıp olur diyor. Onlar benim arkadaşım diyor. Fakat Söyleyemem. fakat Biliyorsun. fakat bazen de bize ufak tefek sırlarını anlatacak. Tamam. Dostlar, merhaba hepinize. İpekçim hoş geldin yayınıma. Merhabalar öncelikle. Hepinize hoş geldiniz. Kıbrıs'tan hepinize selam, sevgiler. Bir bakıyorsunuz bir gün Çınarcık'tayım, bir bakıyorsunuz bir gün, Bağdat Caddesi'ndeyim, bir bakmışsınız bir gün Kıbrıs'tayım. Aslında ana vatanım burası olmasa da 10 yıldır burada yaşıyorum. Dolayısıyla evet, sanat camiasında içerisindeyim. Bilal abinin de her böyle, işte, ne bileyim, bu arada özür diliyorum. 2-3 gün önce rahatsızdım aslında. Biz salı ve cuma günü program yapıyoruz. Ama maalesef ki bugün pazartesi biraz şaşırttım insanları. Onu kıramadım çünkü uzun zaman ara vermiştim. 2-3 gündür de yoktum. Hepinize selam olsun. Bakalım bugün hangi konularla karşınızda olacağız? Gündemde neler var ve aynı zamanda neleri tartışacağız? Kimlerin doğum haritalarına baktık? Neler çıktı? Cinayet mi, değil mi? Yahut da, işte, biraz da Fatih Yürek'le ilgili de tabii ki konuşursan sevinirim. Onu unuttun yayınlarda. Evet, söz Fatih sende. Fatih Ürek'ten, yeni haber gelmiyor hastaneden maalesef. Fatih Ürek, uyutulmaya daha doğrusu kendisi uyuyor. Kimse onu uyutmuyor. Fatih Ürek, çıkamıyor koma halinden. Allah yardımcısı olsun ve dolayısıyla hastanede yeni bir açıklama yapmıyor sağlık durumuyla ilgili. Allah, sağlık versin. Biz İpek Canbulat'la yayınlarımızı salı, cuma günü saat 19'da akşamları başlıyoruz arkadaşlar. Diğer günler 18'de yayın yapıyoruz. Onur Akay'la ve ben Geç yalnız oldu yaptığım ya. günler. Bugün de İpek söylediği gibi, bir telafi yayını yapıyoruz. Geçen gün Hem yoktu. telafi hem de Sağlık sorunundan dolayı. Evet, teşekkür ederim. Bugün internette problem vardı. Kıbrıs'ta birtakım sıkıntılar var, siyasi sıkıntılar. Dolayısıyla, büyük problemler oldu. O açıdan dolayı internet bir anda gitti. evet, Acaba yapabilecek miyiz diye çok üzüldüm ama sonuç itibariyle gene sizlerle birlikte olabildim, imkânlarımı zorladım. Çünkü şu anda Türkiye internetinden bağlantı kurmaktayım. Normal Wi-Fi'den bağlanmıyorum. evet. Türkiye'den Konuşacağımız çok ilginç magazin konuları var. O zaman hızla geçelim hemen. Afra hemen Saraçoğlu, Mert geçelim. Ramazan Demir'in Planlasın. Paris sürprizi, antileri çok kudurttu. Antiler Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in mutluluğunu hiçbir şekilde çekemiyorlar. Akılları da almıyor zaten. Bunlar ayrılıyorlar, barışıyorlar, ayrılıyorlar, barışıyorlar. Ne zaman tekrar böyle mutluluk içinde olabiliyorlar? Neden Afra Saraçoğlu'nun e, Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını, koptuğunu tamamen hiç göremiyoruz. Tam ayrıldık, ayrılıyoruz diyorlar ama bir bakıyoruz ki birlikte onlar mutluluk haberleri geliyor ve Afra Saraçoğlu'nu yıkmak için, Afram'ı yıkmak için, Afra'yla Mert'in birlikteliğini yıkmak için sürekli yalanlar uyduruyorlar. En son İpek, Afra Saraçoğlu'na bir oyuncuyu yakıştırdılar. Birbirlerini takibe aldıkları için sosyal medyada ve ikisi de arkadaş bunlar. Aynı zamanda aynı dizide de oynadılar yıllar önce. Evet. Arkadaşlar bu oyuncuyla Afra Saraçoğlu'nu sevgili yaptılar. Yazıp duruyorlar Afra Saraçoğlu'nun yeni sevgilisi diye. Çekemiyorlar Afra Saraçoğlu'nu. Ne diyeceksin? Ama zaten biliyorsun ki bizim Türk milletinin %80'inde de böyle şey vardır. Artık insanlar birbirinin malını, mülkünü, parasını, pulunu kıskanmıyor. Nerede mutlu evlilikler, nerede mutlu aşklar, nerede mutlu bir gelecek varsa insanların böyle subjektif görülmeyen şeylerini kıskanıyor. Yani, nasıl anlatayım? Hayatlarıyla alakalı eğer Afra'yla ilgili, Mert'le alakalı mutluluk varsa ki biliyorlar da zaten durumu, onun için onu yıkmak için mücadele ediyorlar ama başaramayacaklar. İstedikleri kadar konuşsunlar, onunla ilişkisi var, bu bunu takip ediyor. Afra'nın hayatında biri var desinler ama, ben inanmıyorum böyle bir şey olacağına. Her zaman da söylüyorum zaten. Ama bu arada şimdi geçen gün senin, izleyicilerinden ve takipçilerinden birisi yazmıştı. "İpek Hanım" diyor, "ne kadar izlemiş ki bunların dizisini de bu kadar, hani,
bilgi, sahibi diyor. Ben bilgi sahibi değilim. Ben bu konuyla ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim. Hiçbir zaman dizi, film asla ne bir o konuda kültürüm vardır, bunu iddia edemem, ne de bir dizi seyrederim. Size de sebebini açıkladım. Ben böyle ağlamayı sevmeyen yahut da ne bileyim o dizinin sonu gülmek de olsa mutlaka acıdan bir geçiş vardır. Ben yüreği çok hassas beynimi bunlarla meşgul eder, kötü enerji yüklerim kendime. Afra'yla Mert'in mutluluğu, Afra'yla Mert'in, yakıştıramayanlar grubu da bu iftirayı atmış olabilirler. Bana göre bence bir iftira gibi geliyor. Arkadaşı olabilir, diziden bir meslektaşı olabilir. Bir insan bir insanı takip edemez mi Bilal abi? Hakikaten öyle, ağzın bal yesin. İnsanlar birbirini takip edince Afra Saraçoğlu'nun, takipleştiği bir sürü isim var. Hepsiyle aşk mı yaşıyor Afra Saraçoğlu? Saçmalıyorlar. Onun için siz de arkadaşlar, aklı başında arkadaşlar, bunlara, bu yalanlara kapılıp da kendinizi yormayın. Onları da hiçbir şekilde, yani Ay, yorumlamayın. Çünkü aynen yorumlamanız bile, öyle, eee, aynen öyle. yani bir şey onların hoşuna gider. Köpürür yaptıkları saçmalık, köpürür, çoğalır. Hiç oralarda olmayın. Biz kendi işimize bakalım. Abid dizisinin afişi ne kadar kötü ya, ne kadar kötü ya. Bu kadar kötü bir afiş hakikaten son yıllarda ya, yapımcı, sen işini hakikaten, ihmal mi ediyorsun? Eksik yapıyorsun çünkü. Ya, böyle güzel bir projeye başlıyorsun. Afra Saraçoğlu gibi bir oyuncuyla Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle değerli bir ekibi bir araya getiriyorsun. Rezalet bir afiş. Eee, yani yapay zekâyla yapılmış. İkisi de, bir alanın içinde böyle küçücük kalmışlar. Yakınlaştırdığın zaman da kurtaracak zannediyorsun fotoğrafı. Fakat o zaman da yüzlerindeki yapaylık belli oluyor. Yani insan suratı değil de robot suratı gibi ikisinin de. Böyle acemice bir afiş olabilir mi? Yani, kendi içlerinden vuruyorlar, Afra Saraçoğlu'nu. Böyle bir şey Evet, hiç evet, evet. olmadı yani. Hiç Bu olmadı. arada, Afiş çok Bilal kötü. abi, bak alttan bir beyefendi yazmış. "Tır şoförü olarak çalışıyorum. Yayınınızı gördüm ve bir selam vereyim dedim efendim." diyor. Ben buradan tabii ki hepinize cevap veremiyorum çünkü yayın sırasında Bilal abi zaten hem abonelerine hem buradan yazanlara mutlaka ki cevap verecektir. Kusura bakma lafını böldüm ama, çok etkilendim. Baksana tesadüf görmüş beyefendi. Aman, aman, arabayı sağa çektin değil mi güzel kardeşim? Direksiyonu bıraktın, parka çektin değil mi tırı? Bayrampaşalı. Dinliyor Allah, musun? Allah hayırlı yolculuklar, bol kazanç nasip Şeydir, etsin. Efendim? dikkatli ol. Evet, evet. Yani Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu konusunu konuşacağız yine arkadaşlar. Serenay Sarıkaya, hepimizin sevdiği oyuncu. Serenay Sarıkaya, bir video çekti ve dedi ki, 10 yıl sonra zirvede olacağımı 10 yıl evvel yaptığım röportajda söyledim. 10 yıl sonra zirvedeyim diye de başlık atılmış röportaja. Eee, biliyorsun o 2008 yılında Adanalı dizisiyle, hayatımıza girdi Serenay Sarıkaya ve Evet. hakikaten de yani o, birkaç sene sonra yükseldi. 10 yıl sonra da, bir stardı artık o. 2018'lerde filan bir stardı. Peki, sana sormak istiyorum. Sen enerjiyle de uğraşıyorsun. Yıldızlar senin işin zaten. Eee, yani bu nedir? Bu geleceği görmek midir? Serenay Sarıkaya böyle bir özelliğe mi sahip yoksa çok özgüvenin getirdiği, bir şey mi yani yukarıdan gelen bir lütuf mu ona? Nedir bu? Nasıl bunu böyle istediği doğrultuda yapabildi geleceğini? Hakikaten zirveye çıktı. Bir defa son derece zeki, son derece duruşu da farklı birisi. Dolayısıyla hayatınla ilgili birtakım tabii ki istekleri ve arzuları var. Bunları bence, o beyinsel, hani, derler ya eskiden derdik, hani, "Elle değersen biyoenerji ama beyinsel kuantum." Yapamayacağı şey yok. O çok zeki birisi. Yani, şöyle söyleyeyim, seven kitle de var, sevmeyen de var ama beyinsel frekanslarıyla her şeyi yapabilecek konumda birisi. 1 Akıllı, Temmuz 1 Temmuz akıllı. akıllı 1 Temmuz doğumlu.
Ne oluyor? Hangi burç oluyor 1 Temmuz? Az önce de bunu bana baktırdın sen. Anladın mı? Az önce de bana bunu baktırdın. Ben sana özellikle bak, hiç sana sürpriz yaptım. Önce onu söyleyeyim sana, tamam mı? Neyi söyleyeceğim? 1 Temmuz yengeç, yengeç. Onu söyleyeyim. Bir de özellikle yengeç ama şimdi biliyorsun ki birisiyle ilgili yorum yaparken bir bireyle alakalı onun sadece bana doğum tarihi yeterli olmuyor. Doğum saati lazım, Tabii canım. Tabii, tabii. güneş burcu ve Tabii. dolayısıyla yükselen burcunu belirlemem için de doğum saati lazım. Şu anda sadece 1 Temmuz olarak yengeç doğru, evcimen, biraz, ne bileyim, duru görüsü yüksek, biraz, ne derler, psişik güçleri kuvvetli, bir o kadar da hayata çok bağlı, ev hayatında da bir o ev hayatında ne kadar güçlüyse, ne kadar, başarılıysa özel hayatında ve iş hayatında da öyledir. Değişik bir karakterdir. Yengeçler duygusaldırlar ama asla belli etmezler ona sorarsan. Hep derler ki, "Hayır, biz çok mantıkçıyız, asla duygusal değiliz." derler. Astro Magazin başka yerde izleyemezsiniz. Astro Magazin bizim Vallahi yaptığımız iş. programın adını öyle İpek yaz. Can Bulat'la. Gerçekten öyle Evet, yaz. Bu Astro arada Magazin. Suaka 1671 çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Tırcı beyefendi de yazmış. Buradan 2-3 tane daha tırcı var zaten tanıdıklarımdan. İbrahim Bey de yazmış. Bir kornaya bassana, bir kornaya bassana tırcı Bas bakayım arkadaşı. kornaya. Bir Nasıl bas basacak? ama Korna. duyamayız değil mi? Duyamayız değil mi? Duyamayız. O Evet. basma o zaman bak. İbrahim Evet, Akbaş. Caner Tuzcu benim, moderatör arkadaşım. Yorumlarıyla da katkıda bulunuyor, sağ olsun. Peki benim özel abonelerim burada mı? Özel abonelerim, Hadi eee, bakalım onlara da selam gelsin. Söyle bir selam. evet, Hoş geldin. Samiye Yüksel burada mı? Samiye İzledim Yüksel, seni. özel abonem burada mı? Yusuf Dündar aramızda mı? İstanbul'dan Yusuf Dündar. Özel üyem. Nelida Manzano, Arjantin'den Nelida Manzano. Nelida'nın ismini söylediğim zaman Nelida Arjantin'den hemen selam yolluyor, geliyor buraya. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Dilek Şenyurt burada mı? Frankfurt'tan Dilek Şenyurt özel üyem. Ve İbrahim Açıkgöz. Delfina Dimasio, Şili'den Delfina Dimasio. Şu anda burada değiller herhalde ama onlar yayını daha sonra pek çoklarınızın yaptığı gibi daha sonra müsait olunca canlıya yetişemeseler dahi izliyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz biz 71 ülkeden izleniyoruz. En son Andorra eklendi. İspanya Ay, ile çok Fransa. seviyorum ya. Şaka yapıyorsun. Vallahi bak İspanya ile Ya, bayılıyorum. Fransa Gel sınırında bir gün gidelim küçücük vallahi Yanda oraya. minicik ülke, dağlık ülke Andorra, minicik Kadıköy kadar Minicik, ucuz, ucuz. hayal ediyor insanlar Sen oraya. Andorra'ya gidiyordun değil mi? Ama söyledim ya eskiden hep Andorra'ya gidiyordum. Yani şu gümrüksüz ürünler var. Buradan aldığın parfümün yarı fiyatı kadar parfüm alıyorsun. Her şey ucuz. Free shop'tan da daha ucuz. Onun yarısı kadar düşün. Anladın? Andorra'ya gidelim. Bak şöyle yapalım. Buradan Evet. Marsilya yapalım. Marsilya'da birkaç gün o şeyleri gezelim. Parfüm fabrikaları falan çok güzel Tamam. orada. Gezeriz. Ondan sonra Andorra yapalım. Oradan da Barcelona final. Olur, olur. Hiç Barcelona'ya fark gidelim. etmez. Olur. Harika olur. Ha, böyle bir tur yapalım. Böyle bir tur Tamam. yapalım. Peki, sen yorumlarda enteresan bir şey gördüğün zaman zaten, söylüyorsun, değil mi? Söyleyeyim, şu an enteresan bir şey yok. Mert Ramazan Demir'le ilgili şu an yazmayın isterseniz. Çünkü yayın sonunda hep biliyorsunuz onlarla ilgili açıklama yapıyorum. Evet, Yahut da Bilal abi sorduğu zaman yanıtlıyorum ve cevaplıyorum. Ama, şu an çok ciddi bir şey yok. Tabii ki herkese selam, sevgiler. Dolayısıyla evet, ben de hakikaten YouTube'da yapmış olduğumuz yayınları da bir daha izliyor ve takip ediyorum. Ha, Vikya yazmış. Merkür etkisi bu hafta inşallah bitiyor. Evet, 29'unda bitiyor. 29'u 20 gün bizi mahvetti zaten ama 29'undan sonra da güçlü bir gökyüzü akışı başlıyor. Yani artık gezegeniniz neyse yahut da doğum haritanızda, işte, ne bileyim, Uranüs etkisinde misiniz, Satürn mü, Mars yani sizin gezegeninizle hangi gezegen tezat ise yaşayacaklarınız biraz olumsuz olabilir. O yüzden dolayı da mutlaka herkesin bir doğum haritası var. Vikya, yazsana hangi burçsun yazsana hemen. Geçen Vikya hafta yazar kaza yaptım dedi. Arabam pert. Bak Vikya lütfen yazar mısın bir, doğum Merkür tarihini? etkisi bitiyor değil mi İpek Hanım Teraziyim diye diyor. yazdı. Merkür etkisi bitiyor değil mi? Geçen hafta kaza yaptım, arabam pert dedi. Vikya, lütfen merak ettim. İpek Hanım hemen bir söylesin senin çok etkisinde kalmış demek ki bu retronun ya.
He, bazı Bir de burçlar önce şöyle öyle değil mi? söyleyeceğim. Gezegenimiz aynı Venüs ama biliyorsunuz açıları biraz dar açılı. Yani şöyle söyleyeyim, Terazi ile şu an Merkür aslında çok tezat, zıt. Dolayısıyla yine böyle hayatınla ilgili ve planladığı şeylerin olmaması, ne bileyim, çok nazara gelmiş olması bu aralar. Bakın 2 ay içerisinde birtakım sıkıntılar yaşamıştır, sorun kendisine. Ay, teşekkür ederim. Çok mersi Meral Hanım. Bir nazara gelmiştir o. Terazilerin böyle bir durumu var. Mesela bu Yapma ya. anlar hayatlarını çok fazla dengeleyemez. Of! Parayla, özel hayatıyla ilgili sıkıntı yaşayanlar var. Hakikaten bu son dönemde de hep bütün danışanlarımın çoğu teraziydi. Çok iyi niyetlidir, çok böyle güzelliklere, ihtişamlara, taşlı pullu kadınlar için konuşuyorum. Erkekleri için de ne bileyim, işte, böyle allı pullu, renkli, hayata çok bağlı, çok pozitiftir. Ama parasal anlamda ve özellikle paralel gidiyor özel hayatıyla ilgili sıkıntı. O 19 Nisan tarihine kadar devam edecek olan özel problemler var hayatıyla alakalı ama onun haricinde de, evlilikle ilgili eğer evlilerse de boşanma olabilir, ayrılık olabilir, boşanma planı Ya olabilir. boşanmasınlar İpek, yapma Allah Ama aşkına ben, ya. ne yapayım yani, Ya yapma ya. psikoloji Zaten bak boşanıyorlar. İrem Helvacıoğlu daha yeni bebek yaptı biliyor musun? Daha yeni bebekleri şu anda 1 aylık ve 1 sene önce evlenmişlerdi. 1 ay önce anne oldu. Evet, Restoran işleten Suadiye'de restoran işleten Ural Kaspar'la işletmeci kocasıyla şiddetli geçimsizlik. evet. Boşanıyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? O bebek Yani an kaç evlilerdi Bilal abicim? ya, Bilmiyorum. 2024 Ekim, 1 yıllık evlilerdi ve 1 yıl, evlendikten 1 yıl sonra bebekleri oldu. Geçen Çok gün erken olmuş, yanlış bir evlilikmiş. ve adam restoran sahibi Suadiye'de, kocası. Evet, Restoranda, bakıyor artist, boyu filan çok uzun, çok güzel bir kadın İrem Helvacıoğlu. Müşterisi, oyuncu, çok ilgileniyor adam, beğeniyor. Ondan sonra, İrem Helvacıoğlu'na "Ne olur bir bak, 2 Şubat." Ve İrem Helvacıoğlu da gönlünü kaptırıyor. Adam gönlünü çeliyor kadının. Adam da uyanık. Adamın burcunu bulamadım. Ünlü birisi olmadığı için hiçbir yerde yazmıyor. Fakat kadın nasıl tav oluyorsa ben hemen şimdi evleniyorlar baktım. ya. 6 ayda Bilal evleniyorlar. baktım ben İrem'e. 2 Şubat doğumlu, Kova burcu, tamam mı? Evet, Dolayısıyla kocasının ben her yerden aradım. Bütün internetten, tamam olabilir bir iş insanı ama herhâlde ünlü olmadığından dolayı biliyorsun evet. genelde ünlülerin doğum tarihlerini yazıyorlar. Sosyal medyada da baktım işte Facebook, Instagram falan gibi, yazmıyor. Ama beni ilgilendiren bence eşi yani beyefendi değil. Beni ilgilendiren aslında İrem. Kova mı dediniz? Evet, 2 Şubat. Zaten kovaların mutlaka bu dönem, bu sezon içerisinde Evet. yaklaşık 8 ay itibariyle bakın 8 aydan beri bu olay yeni bir olay değildir, bunu bilin. 8 ay önce başlamış olan ve 8 aydan beri hâlâ daha sıkıntılar içerisinde olan Kova, aşk hayatıyla ilgili, değişiklikleri çok seven, nasıl anlatayım, daldan dala Ama hamileydi ama. 8 ay önce hamileydi ama. bak tekrar söylüyorum. 8 ay önce almış olduğu bir negatif enerjiyle He, birlikte negatif döneme enerji. kadar geliyor. Negatif enerji. He. Evet, negatif enerji var. Zaten evlenmeleri de bunların negatif enerjiyle başlamış. Bakın, zor bir evlilik olmuş. Birtakım sıkıntılar yaşamışlar. Yani keşke bana ulaşsa da buradan. Bu arada tabii cevap hakkı da var. Burada eğer yayın takip ediyorsa, izleyebilirse yazabilir yahut bize ulaşabilir ama, bu sıkıntılar hamilelik döneminde de başlamış. Süreç çok kısa bir süreç ama tabii ki, bir özgüven var. Önce onu söyleyeyim. Bu kadında korkunç bir özgüven var. Bu Var. özgüveni evet var ama eşi de, eee, ben fazla bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum ama başka bir şey var bu işin içerisinde. Yani Ya durduk yere bazen de değerli izleyenler, bazen de İpek hissediyor. Sadece yıldızlara, gezegenlere bakmak değil onun işi. Allah ona öyle bir şey vermiş, öngörü vermiş. Ay, Hissediyor. Bazı estağfurullah. şeyleri de bize anlatmıyor. Kendine saklıyor. Hissettim, Haklı bunu da. özelden konuşacağım. Buradan konuşmak etik olmaz Eyvah işte bak ama, gördünüz mü? eşiyle Ah, alakalı başka bir sıkıntı tahmin var. ettim. Böyle, Tahmin ettim. kusura bakma, evlilik bir Tahmin ettim. oyuncak müessesesi değildir. Çok Tahmin ciddi bir ettim. kurumdur. Bak bir Öyle şey evlenelim, gördü. çocuk yapalım, hadi boşanalım gibi bir hikâye değil. Çocuk bir şey Mutlaka gördü. arkasında skandal bir olay var, duyacak. Of! İrem Elvacıoğlu'na lütfen bu videodan bahsedin bir şekilde sosyal Ya, medyasından.
Saptamak İpek'e çok ulaşsın. İpek'e doğru. ulaşmak çok kolay. İpek Instagram hesabını söylesene. Evet, buradan şimdi deminden beri bana yazıyorsunuz alttan. İpek Hanım Mayıs'ım diyor mesela Caner Tuzcu. Boğa burcusunuz onu söyleyeyim. Ben de çünkü Mayıs, ben de Boğa. Bana yani, Bilal abiyle burada yayın yapıyorum ama, bana ulaşmak buradan değil. Çünkü ben her zaman YouTube'a girmiyorum ama Nereden benim ulaşırlar? Evet. Instagram adresim zaten Bilal abi bunu hikâyesinde paylaştı ve etiketledi beni. İpek Astro. İpek Can Bulat yahut İpek Ünlü Koç olarak da Instagram'dan bana yine İpek Ünlü Koç ya da İpek Astro yazın çıkar. Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Orada da İpek Ünlü Koç. Dolayısıyla başka da o kadar. Yani Şimdi burada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Hepinize hatırlatmak istiyorum değerli dostlar. İpek sana da. buyurun. Şimdi, toplumumuzda bizim gelenek göreneklerimiz Anadolu, bütün Anadolu böyledir aşağı yukarı. Annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, babalarımız, amcalarımız, Evet. bu gelenek gelir. Kocan, eğer evlendiysen ve çocuk sahibi olduysan artık boşanamazsın kolay kolay. O çocuğa o sabuya derler. O sabuya yazık değil mi? Onun geleceği ne olacak? Annesiyle kalacaksa babasız, babasıyla kalacaksa annesiz. Ve Anadolu'da genellikle kadınlarımız yaşadıklarını, Ay, Allah gördükleri aşkına şu o konuda muameleye katlanırlar. Ömür boyu da öyle gider. Şimdi İrem Helvacıoğlu'nun da böyle bir özgüveni, bir çıkışı. Fakat baştan yapılan bir hata var. Sen onu yakaladın, gördün sen onu. Baştan bu evlilik üzgünüm hataydı. ki hiçbir evlilik yıkılsın diye çocukla böyle bitmez. Bu kadın demek ki bana kalırsa bir defa burcundan dolayı da çok onurlu ve gururlu. Yani kadını ayrıdır kovanın, erkeği ayrıdır. Erkeği için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama, bunun bir defa tabii ki doğum saatini falan da bilmiyorum. Yani detayları olsaydı yükseleninden bakardım ama, emm, bu Bilseydin bir de ve ne olacaktı? ikisinde bir Bilmeden defa saygı hayatını anlattın kadının. saygı yok, saygı bitmiş. Saygı Ay, canım bitmiş mi? Onurcuğum. Onur, Onur, Onur. İyi yayınlar dilerim 2 güzel insana. Öpüyorum seni Ah, Onur. sağ ol canım benim Onurcuğum. Biz de sayende tanıştık. Çok sevdim Onur'u ben. Çok tatlı. Onur çok tatlıdır. Onur Evet, çok iyidir. öyle gerçekten öyle. Onur'u hepimiz çok seviyoruz. Onur Akay. Onur Onur da bak Akay, Avrupa'ya ilgili özlendin yazmış. Onur Akay. Görmüş. Evet, değerli dostlar, Hande Erçel'in yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir. Bugün Hande Erçel'in dizi setinde Metin Akgülger'le doğum günü pastası etrafındaki o samimiyetini gördüm. Diyeceksiniz ki ya ne var başrol oynuyorlar zaten partnerler yani samimi olmayacaklar Evet. mı Bilal abi diyeceksiniz ama oradaki o bakışlar, vücut dili, oradaki mimikler, oradaki o küçücük küçücük konuşmalar filan. Diyeceksiniz ki ya Metin Akgülger'in 4 yıldır aşkı var Cansu Akın'la beraber fenomenle. Biz ne aşklar gördük, ne hikayeler gördük. Anlatmayın bana. Bunu bir yere yazın. Hande Erçel ile Metin Akgülger'in gizli kapaklı da olsa bir şey yaşayacaklarını ama biz yine yakalarız. %100 bak %99 demiyorum. %100 eminim arkadaşlar. Moskova'ya gidiyorlar yarın. Yok yarın Evet. Hande Erçel gidiyor. Metin Akgülger de gidiyor. Beraber gidiyorlar. Moskova'ya gidiyorlar bu filmin tanıtımı için. Yani Moskova yolunda ya da Moskova'da bir şey olacak demiyorum. Demiyorum. Daha geniş konuşuyorum. Bir ilişki yaşayacaklar. Hıı. Gördünüz mü o videoyu? Doğum günü kutlamasını değerli izleyenler. Pasta kesiyorlar. Orada Metin Akgülger'e diyor ki pasta gelince bu senin işin değil mi? Bu senin işin değil mi? Metin Akgülger o pastayı hazırlatmış, sürpriz yapmış sette ona filan. Ondan sonra konuşurken Hande Erçel mumları üflemeden evvel Metin Akgülger'e doğru bakıyor filan. Gözleri hep ona kaçıyor ve sonra gidiyor o sarılıyor. Metin gelmiyor tebrik etmeye. Doğum gününü kutlayan tebrik edilir aslında. Arkadaşları gelir onu tebrik eder. O gidiyor Metin Akgülger'e Hande sarılıyor. Hande Erçel abayı yakmış. Metin Akgülger de boş değil zaten. Olan Cansu Akın'a olacak. Benim yorumum bu şekilde. Hande Erçel için ne diyorsun? 24 Kasım doğumlu. Çapkın olurlar mı 24 Kasım doğumlular, o burçlar? 24 Kasım doğumlu o burçlar diye bir şey yok. Kadını bak her zaman söylüyorum. Diyorum ki kadını da aynı ya kadını ayrı erkeği. Saatini biliyor musun sen?
Saatini bilmiyorum hayatım. Saatini bilmiyorum. Yani Şimdi saatini bilmiyorsan bir defa bunu yükselen burcunu bilerek söyleyebilirim ama az çok şöyle söyleyeyim. Hande Erçel'i merak mı ettin? Yo, yo, yo. Geçmişini bildiğim için zaten, erkekleri çok sevdiğini, erkeklerle, arkadaşlık yapmayı, birliktelik yapmayı, çok tercih ettiğini filan biliyoruz zaten. Pek çok ilişkisi oldu. Tamam Eee, olabilir ve ama bir defa saygı yay duyuyoruz ona. burcu Onu bak konuşmuyoruz. yay burcu çok Evet. ateşli burçtur, ateşli. Onu soruyorum sana. Yani o insan da çok ateşli olmuş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani, hayatı biraz farklı Hande Erçel'in. Öyle durgun, sakin, sükunetli bir hayatı yok, açık konuşmak gerekirse. Böyle bir hareket, bir şey. Evet, evet. Eee, Cansu Akın'la da, Metin Akgülger sevgilisiyle, 4 yıllık sevgilisiyle de zaman zaman ayrılıyorlar, zaman zaman barışıyorlar. Şu anda beraberler, gerçi ama, eee, yani Metin Akgülger, Hande Erçel'le ilgili ben geleceklerinde bir ilişki görüyorum. Yani gelecek derken siz benim ne söylemek istediğimi çok iyi anladınız. Çok da konuşup da Cansu Hanım'ı rahatsız etmeyelim fazla. Yeterince zaten üzülmüştür kadın. Bu doğum günü kutlamasını filan da görünce kadınlar çünkü kıskanır. Kadınlar daha çok kıskanır. Kadınlar bir de hissederse aman Allah'ım ya. Bütün kadınlar hisseder, bu lafımı sakın unutma. Bütün kadınlar hisseder. Kadınların 6'ncı hissi çok yüksektir. Allah bile yanlış anlama şimdi. Ben kadının çok zaman düşmanı ama ben her zaman kadınlardan yanayımdır. Bilirim ki kadınların 6'ncı hissi çok kuvvetlidir. Allah onlara çok değişik güçler vermiştir ve bence hem annelik hem de kadınlık çok kutsaldır. Erkeklerden de bir tık üsttür. Dikkat et hukuk kanunlarına da bakarsan ne yazar ne söyler? Der ki işte kadına şiddet yasaktır. Kadın çok naiftir, hassastır. Tabii ki hissedecek. Tabii ki de hissedecek. Allah kadından yana çünkü. Evet. Hande Erçel'i de seviyoruz bu arada. Metin Akdülger'le filmleri de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür İ ederim Banucuğum, sağ ol. Ha. İpek abla gene çok güzelsin. İpek Canım, o sizin güzelliğiniz, görüşleriniz, bakışlarınız öyle söyleyeyim. Az önce de yukarıdan bir beyefendi yazmış. Yaşınız kaç? Neden bu kadar merak ettin? 1970 doğumluyum, 54 yaşındayım. 55'e gireceğim yılbaşında. evet, Sizce yaşın bir önemi var mı? Yok. Ne için, kime göre, ne için sordunuz onu da anlamadım ama evet, 54 yaşındayım. Bak 54 yaşında. programlarından kısmetle buluyorum kendime galiba. Olur mu öyle şey ya? Ne bileyim, Olur mu öyle yazıyor şey? bak sen okumuyorsun ama yazılanları. Öyle Ben mi hem diyorlar? seninle konuşuyorum hem alttan yazıyor, yazıları okuyorum. Canım sen de yani çok kültürlü, bilgili, Estağfurullah, ve estağfurullah. sosyetik bir hanımsın. Sen Hiç de aman, yani, aman Bilal eee, abi beni öyle yani yani bunlar bir nedir bu de sözler? ama Kompliman mıdır nedir? Beni çok ihya ettin. Dinliyorum. estağfurullah. Londra'da eğitim almış kaç tane kadın var toplumumuzda? Hem, Türkiye'de en güzel Bilmem, okullarda okul okumuş. eğitimlerine çok fazla inanmıyorum ama, Evet, bence eğitimin ailede başladığını ve ailede devam ettiği benim okul eğitimlerimden ziyade aile eğitimim farklı. Yani ben eğitimi ailemde aldım. Hâlâ da ailemin ananelerine, görgü kurallarına hâlâ onlarla ayaktayım. Dolayısıyla çok var öyle okuyup da eğitim alıp insanlar, yurt dışında okuyup ama adam olamamış insan. O kadar çok ki. İnsanın kendini yetiştirmesi de önemli biliyor musun? evet. Aile önemli. Çok önemli, çok Hadi önemli. ben de sana sorayım bakayım. Fatih Yürek'ten haber var mı? Söyledim ya, Fatih Yürek'in uyku durumu devam ediyor. Komadan çıkamadı. Devam ediyor. Ama Yani Mert'le görüştün mü? Mert Siviv'le görüştün mü? Mert Silivri zaman zaman açıklama yapıyor. O açıklama yapmadığı zaman Mert'e artık aramalı bir şeyi yok. Çünkü hep aynı, stabil diyor. Hep stabil diyor aradığın zaman. Doktorlar ne derse onu söylüyoruz Bilal abi diyor. Farklı bir şey yok diyor. Yani Teşe yeni bir şey olsa zaten Mert hemen duyurur. Hemen duyurur bir gelişme olsa. Yani duyuyorum Maalesef, ama ben, yani, bu kadar artık bir ayı geçti sanıyorum. 40'ı çıktı gibi bir şey yani. maalesef, Ya, maalesef. Allah'tan ümit kesilir mi ya? Bir an bakmışım Fatih ve işin acısı şu an Kıbrıs'tayım ve yılbaşında Merit'te çıkacaktı kendisi ama maalesef hastalığından dolayı, Serkan Kaya'ya vermişler konseri. Dolayısıyla Serkan Kaya çıkacak. Ben açıkçası çok üzüldüm. Hangi Merit'te?
Merit Park'ta çıkardı o. Her sene orada. Her sene orada, her sene orada. Nedense her yılbaşında orada. Ben de onunla birlikte her yılbaşında üşenmeden hep ona giderim. Hep ona giderim. Serkan Kaya'daydın geçen gün sen. Ser Serkan'la Serkan Kaya evet, evet. 3-4 gün önce Serkan Kaya'daydım. Ne evet, zaman Pınar'cığım Serkan Kaya? Cumartesi günü Serkan Kaya'daydım. nasıl, full muydu, dolu muydu? Serkan Kaya fulldü. Süper bir oteldeydi zaten. Grand Opera'daydı. Oradan da çıktım Rafet El Roman'a gittim ama bana sorarsan Serkan mı Rafet mi dersen ben Rafet'i daha çok beğendim. Danslarını seviyorsun herhâlde Rafet'in ve deli deli dans ediyor. O mu Değil ya, ne? belki de aynı jenerasyon olduğumuz için şarkıları biraz bana hitap ediyor. Levent Yüksel de öyle mesela. O da benim jenerasyonum. O da bana çok hitap ediyor. Farklı. Anladım ama Serkan Kaya da arabesk, ağır böyle abi, çok güzel. Yani, onunla yani dalıp Serkan gidiyorsun. Kaya'nın duruşu, kendini son derece yetiştirmiş. Duruşu, sahnesi, konuşması, ne bileyim, bir de ben kıyafetlerine bayılıyorum. Çok böyle nasıl bir kıyafet giyiyor aklın durur. Çok, Biraz, çok, çok iyi giyiniyor. İbrahim Tatlıses'e de benzetiyorum kendisini, öyle söyleyeyim. O da çok şıktı biliyorsun. Çok şıktı. Çok Televizyon programlarına falan. doğru. Banu teşekkür ederim. Banu demin sana çok güzelsin dedi. Şimdi de bana sen de çok yakışıklısın Bilal abi Ay diyor. Banucuğum seni çok Teşekkür seviyorum, ederim. tanıyorum ama hep böyle iltifatlı sözler yazıyorsun yayın başından beri. Sadece bu yayında değil, bütün yayınlarda. Sağ ol, teşekkürler. Evet, şimdi birazdan, eee, İpek Canbulat, ünlülerin astroloğu, astrolojinin prensesi. Aslında ben enerji uzmanıyım. Astroloji diye bir şey herkes artık astrolog olmuş. Baksana 2 tane şey yapan. Ben enerjiyle alakalıyım. Yani ben astrolojiye çok inanıyorum, gökbilimine, enerjilere, o yukarıdaki yıldızlara, onların biliyorsun uyumlarına, her şeye ama asıl her şey enerji meselesi. Her Evet, doğru söylüyorsun. Enerji yüreğimizde, Yaradan'ın bizleri Yaradan'dan gelen enerji o. Çok derin Bizde konular, çok derin konular. Yaradan'a kavuşmak için içimize dönmek. Bunu başaran insanlar var aramızda. Bir mağaraya kapanıp da yapanlar var. Kendi evinde dönem dönem, zaman zaman, bunu yapabilenler, kendi başına, bunu yapabilenler var arkadaşlar. Çok derin konular ama İpek Hanım'ı takip ederseniz o da bilgisini sizlere Çok aktarır. insan evet, benimle, teşekkür ederim, eksik olmasınlar. Instagram'dan ulaşmaya çalıştılar. İpek Astro'da nereden baksan bir, işte, 40-50 kişi yurt dışından özellikle. Ben de zaten eskiden uyduda program yapardım televizyonda saat gece 11 ile 2 arası. Çoğu da zaten eski danışanlarıma kavuşturduğun için asıl sana teşekkür ediyorum. Çünkü Estağfurullah, estağfurullah, 10 estağfurullah. yıldır onlarla beraber değildim ama tekrar onlarla beraberim. Bak izliyorsunuz beni buradan başka bir formatta. Burada fal bakmıyorum eskisi gibi ama başka bir formattayız ne güzel. Astro Magazin bizim formatımız. Aynen Bu öyle. Astro Magazin. Hakikaten ha, harika bir isim buldum biliyor musun? Bu seninle televizyonda programa başlayacağız ya yakında. Değerlendiriyoruz şimdi tabii ki. Ha, o mu olsun bu kanal mı diye. Astro evet, Magazin koyabiliriz bu programın adına. Söyleyeyim sana. her şey olabilir. Yapımcının da çok da hoşuna gider. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Ş Tuğyan, Güllü'nün, şarkıcı Güllü'nün, rahmetli Güllü'nün kızı Tuğyan'ın, haritasına baktı İpek Baktım, baktım. Canbulat, ve biraz sonra onu konuşacağız. Bu kız katil olabilir mi? Bu kızda öyle bir potansiyel var mı? Yoksa iftira altında mı? İftira sağanağı altında mı? Yoksa annesini o mu itti aşağıya? Biraz sonra bu konuyu konuşacağız ama öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar size. Tuğyan ve, yakın arkadaşı, o gece, Güllü düştüğü gece, evde olan arkadaşı birlikte, Sultan'dı kızın ismi, birlikte cumartesi günü, devlet hastanesine gidip saç ve kan örneği vermişlerdi. Yasaklı madde kullanmıyoruz. Aslında çok özür dilerim. Ben bu yayında Tuğya'nın da olmasını istemiştim. Hatta birisiyle de ona haber gönderttirdim. Benim yayınım var ve böyle böyle diye. Ama, ben, bunu Tuğya'nın yayına alacağım YouTube'da. Yani üçümüz yayın yapabilir miyiz acaba? Yaparız, Tamam, bu yaparız, sorularını ona soracaksın. Dinliyorum, yapa buyur.
Özür dilerim. Yaparız. Estağfurullah. Cumartesi günü saç ve kan örneği vermeye gitmişlerdi ve hastane çıkışı, Yalova Devlet Hastanesi çıkışı, "Biz buraya kendi isteğimizle geldik." diye açıklama yapmışlardı basın mensuplarına. Oysaki oraya savcının isteği üzerine, savcılığın talimatıyla sivil polisler, eve gelen sivil polisler tarafından götürüldükleri bilgisi ulaştı. Hastaneden çıktıktan sonra da sivil polisler onların yanından ayrılıyorlar. Yani serbestler. Ama gidip polis nezaretinde bu saç örneğini ve kan örneğini daha yasaklı madde kullanmışlar mı, kullanmamışlar mı savcı öğrenmek istiyor ve bu tahlilleri yaptırmak zorunda kaldılar. Ancak bunu da biz kendimiz gittik diye anlattılar dostlar. Bunu da bilin. Bir de şu ayrıntı var. Tuğyan Hanım basın dosyaya, savcılıktaki bu dosyaya basın yayın yasağı getirmek istemiş. Bunun için savcılığa müracaat etmiş avukatları. Ancak savcı kabul etmemiş, basın yasağı uygulamamış buraya. Ve cumartesi günü bu Sultan, Tuğyan'ın yakın arkadaşı, her şeyi bildiği iddia edilen Sultan, savcı tarafından 4 saat sorgulanmış, hastaneye saç örneği vermeye gitmeden evvel savcılıkta Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na 4 saat ve bu Sultan'ın savcı tarafından kim bilir kaçıncı sorgulanması arkadaşlar. Ve o sorgu için savcılığa gittiğinde oraya gelen bir uzman tarafından da ayrıca Sultan'ın ses ölçümü yapılmış. Ses ölçümü hani bu kameralar, evdeki kameralardaki kaydedilen sesler var ya, o seslerdeki mukayese için sultanın hangisi sultanın sesi filan diye herhalde tespit etmek için Evet. böyle bir ölçüm yapılmış savcının Evet, savcı tarafından ifadesi alınırken. Fulya'nın doğum haritasına baktın mı dedin. Doğum saatini bilmiyorum. Doğum haritası değil ama şöyle yorumlayabilirim. Evet, Bir defa Tuğyan, Aslan burcu. Onu söyleyeyim sana. Aslan burcu. Ben de aslanım. Evet, Aslan burcu ama diyorum ya sana kadını da erkeği de farklıdır. İsminin içerisinde yumuşak harfi olan insanların mutlaka ailevi kayıpları olur. Mutlaka Ya, ismi hep derim ben numerolojide yumuşak G harfinle çocuklarınıza isim koymayın. Benim ya, çok tabii. Mesela örnek veriyorum Göktuğ gibi, Aytuğ gibi, ne bileyim aklıma gelen yumuşak G ile başka, Sertuğ gibi, ya Tuğçe gibi anladınız mı? Yumuşak G olursa bir isme de yani numerolojide o isme verilen bir negatif enerji getirir. Mutsuzluk getirir. Aileden yana getirir mutsuzluk. Ailesine mutsuzluk. Bunları çok uzun zamanlar ben çok böyle yayınlarımda da dile getirip anlattım. Mesela Ü ismin içinde Ü harfi. İ değil, Ü. Mesela yumuşak G, noktalar ama İ değil. Sadece Ü ve yumuşak G için geçerli. Bu kıza baktığım zaman bir defa bu inanılmaz derecede isyankâr, kendi bildiğini yapan, kendisinin yaptıklarının doğru olduğunu gören ve aynı zamanda hayatı hep yanlışlıklarla geçen, evliliği yanlış, çocuk doğurması yanlış ve aynı zamanda o ailede olması bile yanlış ve boşa geçen bir hayat desem anlar mısınız acaba? Neden biliyor musunuz? Bu kızın da bir suçu yok aslında. Bu kızın, yani, kader döngüleri kötü. Dolayısıyla kadersel geçişlerine baktığım zaman kızın hayatıyla ilgili ciddi anlamda hâlâ daha devam edecek sıkıntıları var. Annesini kaybetmek mevzu bahis değil. Bu işin altındaki senaryolar da çıkacak. Eğer zaten çıkamazsa bence, eee, mutlaka yeterli done yahut da bilgi edilemediği içindir ama tabii ki bu kadar insan ve özellikle gene söylüyorum kendisini tanımam etmem ben. Güllü'nün patronu dedikleri beyefendi Ferdi Aydın'a bu kadar ısrar, bu kadar neden? Bu da soru işareti. Neden? Bu Osman kimdir? Bugün çıkmış piyasaya. O da nedir ayrıca? Konuşmaları. Duydunuz mu? Osman'ı bilmiyorum da Güllü'nün patronu Ferdi Aydın bu konuda ilk yayınları benle yapmıştı. Eee, Evet. ilk 4 yayını birlikte yaptık. Güldür'ün vefatından hemen sonra bana o zaman ilk açıklamıştı. Demişti ki, "Bilal abi, Güllü'yle biz son bir yıldır Güllü ablayla her hafta benim mekânımda çalışıyorduk, sahneye çıkıyordu ve bana demişti ki, 'Sen benim evladım gibisin. Bana bir şey olursa Ferdi bunu bana kızım yapmıştır.
Bunu böyle bilesin demişti. Bu bir yerde vasiyet gibi bir şey. Bunun arkasını araştırmak Ferdi Aydın bunu görev bildi. Tabii Ferdi Aydın'ın ruh hali yani bu böyle bir şey yaşayan bir insan düşünebiliyor musun? Sana bir kadın böyle Evet, söylüyor ve sonra ölüyor kadın. Yani kısa bir süre sonra ölüyor böyle gizemli bir şekilde. Ferdi Aydın o yüzden bu işin peşini o yüzden devam ediyor ve evet, yani ölen insan bizzat bunu kendisine söylemiş ve ölen insanın kızı ya. Yani çok enteresan, çok çarpıcı. Yani hayattayken kadın diyor ki bana bir şey olursa bunu bana kızım yapmıştır diyor. Şimdi bu da Ferdi Aydın'la dolayı hiçbir şüphe duyamayız. hı hı, Çünkü olayın başlı başına şok bir olay kendisi yani. Kadın ben öleceğim ve benim katilim kızımdır diye baştan bunu söylüyor. Tabii ki o mu değil mi hala araştırılıyor. Bu ayrı. Ama burada çok kuvvetli bir şüphe olmasına sebep olan Güllü'nün bizzat kendisi. Kızıyla ilgili şüphe duymamızı isteyen Güllü'nün bizzat kendisi. Onunla birebir yaşayan, bu durumu yaşayan, bu konuyu yaşayan Ferdi Aydın da zaten yani hem adamın yapısı da öyle. Kendisi bir mekan sahibi, ağır abi, yani babacan bir insan. evet, Biraz böyle hani şey de çevresine hakim olan da bir insan. Dolayısıyla bunu görev bilmiş. Gücü de olan bir insan. Her anlamda güçlü bir insan. Ben bu işi çözeceğim diyor. Yani eğer suçsuzsa diyor buna savcı inansın diyor. evet, Savcı açıklasın diyor sonunda diyor. Hayır kızı değil diyor suçlu diye. O zaman diyor ikna olurum diyor ama öbür türlü oymuş gibi diyor ben bunun arkasını devamlı diyor araştıracağım. Devamlı yeni deliller bulmaya çalışacağım diyor. Ve geçen gün dün bir yayınını izledim. Çok sürpriz diyor bir delil daha buldum diyor. Bilmiyorum evet. ne zaman açıklar Ferdi Aydın. O bakımdan senin söylediklerin de enteresan tabii. Hani biraz Biraz aykırı bir. yorum yaptım. Sizin de bir, izleyiciniz var. Caner Tuzcu alttan yazıyor bana diyor ki O ya moderatörüm aynı olur diyor. zamanda. Moderatörüm. Evet. Evet, bak şimdi Caner diyor ki bana şimdi ya moderatörün olduğunu bilmiyorum. Diyor ki bana Mavi ismi diğerlerinden farklı bak ismi Mavi. tamam, neyse söyleyeyim sana. Diyor ki, "A!" diyor, "Ben diyor buna asla katılmıyorum." Çünkü benim bir tanıdığım vardı. İsmi Caner'di. O diyor cinayet işledi. Yani şimdi onun kader ağası benimkinle aynı mı demek istiyor. Ben sadece bunu bakın bir şey söyleyeceğim. Dedi ki, "İsimlerdeki harfler insanların hayatını engellemez olur mu? İsimlerin, harflerin enerjileri var." Bakın ben bütün 27 sene yıldızname baktım ve bunun içinde ebced hesabı denen bir hesap var. Bu da Havvas ilminin, bakımları olur. Dolayısıyla her harfin mutlaka değerleri vardır. Ben olsam şahsi fikrimi koyuyorum. Şahsi fikrim. İsminde yumuşak harfi bulundurmam. Hem zaten, enerji bakımından hem de zaten Avrupa Birliği'nde pasaportla bile gittiğinde seni tanımıyor Avrupa ülkeleri yumuşak G harfini. O yüzden ben kendi fikrimi söyledim, Caner'cim. Anladın mı? Aynı zamanda bak diyorsun ki ne önemi var? O senin için geçerli olmayabilir. Her Caner katildir ya da her Caner bunu yapacak diye bir şey yok. Ben sadece olan olayların çoğunluğu ve yüzdelikleriyle alakalı konuşuyorum. Mesela şöyle söyleyeyim, Ayşe, tanıdığım var, biliyorum bir tane de değil. 15 tane Ayşe adında benim danışanım. Tesadüf olur mu ya? 15'i de mi çocuklarıyla ilgili bir ölüm, bir cinayet, bir kaybetmek, ne bileyim bir aile problemi. Bakın bunlar analizlerle benim, yıllarca yaptığım izlenimlerim bunlar ama tabii ki sizin fikrinize de saygı duyuyorum. Bu benim kendi fikrim. Dinliyorum, buyurun. Astro Magazin'in yıldızı İpek Canbulat, ünlülerin astroloğu İpek Canbulat'ın yorumları son derece ilginç. Tuğbacığım İpek'ciğim, bakarım ama buradan olmaz tabii ki. Ancak ve ancak, bana ulaşabilirsen bakabilirim. Instagram adresimi soruyorlar. Tekrarlamak istiyorum. İpek tabii. Astro, tamam mı? Yani İpek Ünlü Koç olarak da Instagram'dan beni bulabilirsiniz. Evet, İpek'ciğim biraz evvel Arjantin'den Delfino, Ay, biliyorum. Selamlarımı ilet evet, kendisine. Nelida Manzano, Teşekkür ederim Banucuğum, Nelida sağ ol. Manzano, Nelida Manzano Arjantin'den özel üyem demin yazdı sana Yıldızların Prensesi, Yıldızların Evet, Prensesi yıldızlarım İpek Hanım'a selam diye öyle yazmış. zannediyorum vallahi. Hı. Evet, o bende kalmasın onu da söyleyeyim. Nelida'ya da Teşekkür ediyorum. teşekkür. Buradan okuyorum çoğunluklarını. Hepinize selam, sevgiler gönderiyorum.
İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Dostlar, o kadar çok soru geliyor ki İpek Hanım'a ama hepsine tek tek cevap vermek mümkün değil. Yani buradan yapamıyorum, mümkün değil gerçekten. Çok hayatınızla ilgili bir şeyleri araştırmak merak etmiyorsanız ya da ne bileyim, işte, doğum haritanızı merak edebilirsin ya da hayatının kadersel ağlarını, döngülerini. O zaman gerçekten bana yazarsın ama dediğim gibi Instagram adresim İpek Astro. YouTube'a çok girmiyorum. Bilal abi için giriyorum. Facebook'tan da İpek Ünlü Koç yazarsanız ulaşabilirsiniz. Zor değil. Evet. Peki, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu tekrar soruyorlar. Ya, ne kadar çok soruyorsunuz. Haklısınız, Bu haklısınız. arada, Ben de Caner çok merak. yazmış. Caner'im yani, ay, ben hakikaten kırılmam öyle şey. Olabilir mi? O senin naçizane fikrin. Saygı duyarım her zaman, hiç önemli değil. Saygısızlık yapmazsın zaten. Bilal abinin seçeceği çocuk bana öyle bir şey yapamaz, mümkün değil. Seni çok seviyorum gerçekten. Eee, bana muhalif olabilirsin de bana muhalif. Keşke muhalif olsanız. Anlatabiliyor muyum? Çok isterim bana muhalif olmalarını. Çünkü, bu o zaman hayatın gerçeklerini çıkarmaz ortaya. Beni eleştir. Yaptığım bir hata varsa söyle. Ortak tartışalım bu konuyu. Anlatabiliyor muyum? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili gördüğün yeni bir şey var mı? Onlara bir uyarın var mı? Vallahi şimdi bana en son gördüğüm kadarıyla onların hayatıyla ilgili sen de bana sorduğunda bana diyor ki birisi, ya, işte, bana, bu YouTube'dan ulaşmış, tesadüf baktım. "Ya, İpek Hanım ne kadar eminsiniz ki onlar birbirine aşık?" Bakın bir şey söyleyeceğim. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum. Sadece ilişkilerinin olduğunu, ilişkilerinin şu anda gerçekten inanılmaz derecede, eee, nasıl anlatayım, eee, sağlıklı olduğunu, halkaların birbirine çok sağlıklı geçiş yaptığını görüyorum. Dolayısıyla yaşantılarıyla alakalı şu anda sıkıntı olabilir, kafaları karışık olabilir ama nazara geldiklerine de inanıyorum. Bakın ne dediler? Afra'ya da iftira attılar, değil mi? Ya, nasıl bir iftira attılar hem de kıza ya? İftira, iftira. Bu işte Nasıl dediğim bir gibi iftira? anti bunlar, anti. Anti Afra, anti Mert. Onlar yapıyor bunları. Yoksa Afra sizce Mert'ten başkasının gözü görüyor mu ya? Bu kadar emin konuşuyorum. Ben kesinlikle onların ilişkilerinde bir sıkıntı yok. Olabilir. Bakın geçen hafta da dedim ki onlara ben baktım. Gördüğümde de ne dedim size? Kesinlikle doğum haritalarında ve aynı zamanda retro vardı 9 ile 29 arasında. Bir de biliyorsun altısında dolunay vardı Boğa'da. Etkileşim olabilir, sıkıntı yaşayabilirler, tartışabilirler dedim. Ama ben ayrılacaklar, bu ilişki bitecek demedim. Hiçbir zaman da demem. Çünkü ben pozitif enerjiyle uğraşıyorum. Yıllardır bu ilme kendimi adadım. Ben onların eğer gerçekten evlenmesini ve yuva kurmalarını istiyorsam zaten ben bunu beyinsel frekansımla da başarabilirim. Canım benim, ağzın bal yesin. Peki İpekçim, bu yayını şimdi toparlayalım, bitirelim. Söyle bakalım, ha, dinliyorum. Yarın yine beraberiz değil mi? Yarın yine Evet, Nur Hanım yazmış. İpek Astro, Astro İpek. yahut da İpek Ünlü Koç. Ya bu kadar madem Bilal abi izliyorsanız Bilal abi Instagram'dan izlemiyor mu bu kadar insan sizi? YouTube'dan mı izliyor? Beni hiç ulaşamıyorlarmış bana, hiç. Nasıl ulaşamazlar canım? Ama ben de etiketliyor beni Bilal abi hep. Tabii İpek Astro diye etiketliyor. daha demin paylaştım etiketleri. Evet, paylaşıyor. Bana ulaşabilirsiniz. Bilal abi ne dedin? Unuttum yine, söyle. Yarın beraberiz değil mi yine Tabii ki yayında? beraberiz. Tabii ki de. 19'da saat 19'da Evet, saat 19'da. İpek Hanım'la Çok yayınlarımız teşekkür ederim. 19'da. Sağ ol. Senin de. 19'da ama konularımız bu sefer daha böyle hareketli olabilir. Hararetli şeyler olabilir. Çünkü ben bugün müsaitim. Biraz bakayım bir magazine neler olmuş, neler bitmiş. Bu konuyla ilgili de zaten yazacağım sizlere. Senden milyonların isteği, 71 ülkeden bizi izliyorlar. İnsanların isteği Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ne zaman el ele karşılarına çıkacak, toplumun karşısına çıkacaklar. Keşke böyle bir şey görebilsen. Keşke gezegenler sana bunu söylese. Çalışma yaparım bu hafta içerisinde. Afra'yla, Mert'in açık konuşmak gerekirse bir araya gelme, ve ekranlar yani magazinde önümüze çıkmasından mı bahsettin bunu? Evet. Yani evet, toplumun önünde ne zaman onları insanlar mutlu bir Ne şekilde. zaman bu dizi biterse. Çünkü yapımcı asla izin vermez. Of, of. Söylüyorum yani. Bunlar bizim karşımıza çıkarsa nasıl olacak bu? O zaman kimse diziyi izlemez ki. Biz bunların hayatıyla ilgileniriz, meşgul olur. Magazinlerde bizden takip ederler. Ama Olmaz, ama olmaz. Geleceklerini etkiler bu, olmaz. Bazı ilişkiler gizli kalmalıdır Bilal abi. ama Anladın?
Mesela Ama bazı bak siyasetçiler var, milletvekilleri, bakanlar, çoğu onların da ilişkileri, onların da siyasi hayatlarını etkiler diye göz önünde asla olamazlar. olamazlar değil mi? Gizli Olamaz. kapaklı. Ünlülerin de bazıları öyle. Çok gizli kapaklı ilişki yaşıyorlar. Yani, evet ama Neden sen ünlüler bak şimdi, ünlülerin gizli kapaklı iş yapması yanlış. O mesela toplum içinde kendini gösterebilir, topluma çıkabilir, el ele gezebilir, dudak dudağa öpüşebilir ama bir siyasetçi ama bir dizi. Çünkü bizim çocuklarımız da izliyor televizyonu. Bütün dünyanın, Türkiye'nin ya da, kendi dizimizse Türkiye'deki dizi, eee, figürlerinin ya da portrelerinin, kişilerinin görünüp birtakım olumsuz bir şeyler yapması hoş olmaz. Dizi için hoş olmaz. Yani dizi biter, sonlanır, gider ama ben, sanatçı için aynı şeyi söyleyemem. Sanatçı eğer evliyse gizlilik yapar. Unutma bunu. Bak evli insanlar gizli ilişki yaşarlar. Gizlilik bence, olmamalı. Ama Afra'da durum başka. Mert'te durum başka. Eğer Afra ile Mert bu dediğim gibi bu ilişkiyi, ifşa ederlerse, ortalıklarda gezerlerse zaten yapımcılarıyla gerçekten yolları ayrılır. Ama sanatçılar için aynı şeyi söyleyemem. Sanatçı sanatçıdır, menajeri vardır, şuraya git, buraya git, bayram geldi, yılbaşı geldi. Sahneye çıkarır onları. Anlatabiliyor muyum? Ama Afra için aynı şey geçerlidir. Onlar bir de yolun o kadar başındalar ki ilerinin de bence, vallahi ya çok iyi, yani karakterleri olacaklar, göreceksin. Mert'ten çok güzel bir aktris olacak. Çok, çok başarılılar. İkisi de çok, çok çok. başarılılar. İkisi de çok başarılılar. Dostlar, yemek saati. Yemek saati, Kimin eee, yemek saati? yani insanların yemek saati herhâlde değil mi? Ama Şimdi tabii akşam bizim saati. aramızda sizinle saat farkı var. Sanıyorum sizde 8.30, bizde 7.30. Sizde 7.30 değil mi? Evet, yani Kıbrıs'ta 7.30 ama çarşamba gününden sonra ben tabii ki İstanbul'dan yapacağım yayını. Dolayısıyla o zaman daha böyle profesyonelce, kusura bakmayın, senin takipçilerinden de özür diliyorum ancak böyle çok fazla hazırlanamadım. Neden diyeceksin? Çok da böyle, hani, aman aman gelemedim. Çünkü hastaydım zaten daha önce. Bugün de tatildeyim. Tatilde de olsam bak, yani, odadan da yayın yapabiliyorum. Bilal abiyi asla kırmam ama bundan sonraki yayınlarda daha böyle donanımlı, daha güzel olacak. Dediğim gibi bakın alttan yazıyorsunuz hâlâ İpek Hanım size ulaşamadık. Demin de yazdı bir hanımefendi. Neydi? Buraya not aldım. Servin Hanım, Servin Hanım. Ben de bulamadım diyor. Nasıl bulamıyorsunuz? Bilal abiyi Instagram'dan takip edin. Beni hikâyelerinde etiketliyor. O etiketi tıkladığınız zaman bana ulaşabilirsiniz. İpek Astro, İpek alt çizgi Astro. Evet, İpek Astro ya da İpek Ünlü Koç diye girin. Bulursunuz beni, zor değil. Bulursunuz. Evet. Dostlar, lütfen beğen yapın. Unutuyorsunuz sonra beğen yapmayı ve, abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa çok mutlu olurum. Yorumlarınız bizim için çok değerli, çok önemli. Mümkün olduğu kadar yorumlarınıza cevap vermeye de çalışıyorum ve, katıl butonuna basarak oradaki çeşitli alternatiflerden isterseniz, katılabilirsiniz de. Çok teşekkür ederim İpekçim bu güzel yayın için. Mutlu edebildiysek izleyenlerini ve özellikle de seni tatmin Sağ ettiyse ol, estağfurullah. konuşmalarımız ve yorumlarımız, ben de son derece size minnettarım. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum, sevgi selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın. Sevgiler. Baybay. Dostlar yarın saat 19'da görüşmek üzere. Baybay.